Tamamlayıcı tıp uzmanı Doktor Nagihan Yararoğlu stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nagihan Hanım. Teşekkür ederim. Enerjiniz çok güzel maşallah. Sizin de Güler öyle. yüzünüzle stüdyomuz Sizin de öyle. şenlendi. Bentonit içip geliyor. Tabii ki enerjisi olacak. Çok iyi geliyor. Aa, güzel. Aynen. Geliyor. Bugün Aynen. bentonit kilinin kullanım alanlarını ve faydalarını öğreneceğiz Tabii sizden. ki. Bentonit öncelikle faydalarından bahsetmeden önce yani hangi alanda kullanıyoruz? Bentonit kili nedir? Yani bentonit kili doğal bir madendir. Tamamen doğada bulunuyor. Ve yüzyıllarca hatta binlerce yıl kullanılmış. Beyaz kil. Beyaz kil. Osmanlı'da ne deniyordu? Evet. Tini mahtum. Evet, Yani mühürlenmiş Evet. toprak. Osmanlı döneminde, salgın dönemlerinde özellikle Osmanlı atalarımız tarafından bu kil güvenle kullanıyordu. Hem salgını tedavi etmek, Zehri. tabii hem detoks amaçlı, atan. hem kanamanın durdurulmasında, akciğer hastalıklarında bu kili güvenle Nasıl kullanmışlar. bir işlem görüyor mesela? Hiçbir işlem görmüyor. Tamamen doğal. Tamamen. Hani bir şeyden ayrıştırılmış Hayır, hali falan yok. tamamen bir maden. Alıyoruz kili içiyoruz. Hayır, tabii ki O işleniyordu. sıvı, Yani sıvı hale işte getiriliyordu. sıvı haline. O kadar. Başka bir kimyasal yok içinde. Tadı kokusu yok. Tamam. Hiç yok. Ama gerçekten bir zararı da yok değil mi yani? Bu Tabii kili aldık ki. ne kadar içebiliriz? Şimdi Bir yan tabii etkisi var mı fazla içildiğinde? dozu var. Hani bunun bir dozu var. Hani tabii o dozu da aşmamak lazım. Her şeyin fazlası zarar, değil mi? Şöyle anlatayım ben size. Sabah kalktınız. Yemeğinizi, kahvaltınızı yapmadınız. Bir saat önce Aç karnına. aç karnına veya yemeğinizi, kahvaltınızı yediniz. Akşam oldu. 2 saat sonra bentonit kilini alıyoruz. Neden bunun özelliği nedir önce ya da sonra? Şimdi Karışmasın. aç karnı alınınca daha çok etkili. He. Bağırsak boş. Eminim. Bağırsaktan gelecek ağızdan itibaren bentonit kili tüm mide bağırsağı dolduracak. Ve ondan sonra zararlı maddeler, zehirler giremeyecek. Peki bir şeyle karıştırabiliyor muyuz bunu? Tabii ki Kurkuminle tadı yok. karıştır. Kurkuminle karışık formun tadı çok güzel. Kolajenle Ama karıştır. mesela nötr tadı sevmiyorsunuz. Ben ne yapıyorum? Evet. Balla karıştırıyorum. Ben Doğal şalgam bal. da içtim. Şalgam içer gibi. Çok güzel. Doğal bal bir de limon. Üzerine sıktınız mı, böyle karıştırdınız mı tatlı niyetine yiyebilirsiniz. O kadar güzel. Nagihan Hanım sizi bir uzman doktor olarak burada yakalamışken şimdi bu Evet. izolesinden bahsedelim. Bu kilin ne özelliği var ki? Negatif iyonlar mı var acaba? Ne özelliği var ki? Antioksidan özelliği var. Zehre karşı, BD'ye karşı etkisi var. Bir açılımını yapalım. Yapalım tabii, siz zaten bayağı da bu konuda İlgilendim evet. Ya ben ilgili şimdi görüyorum alternatif sizi. tıpla da ilgilendim. Ben de öyle. Evet, Tamamlayıcı tıp uzmanıyım. Aynı zamanda fizik tedavi ve rehabilitasyon Daha ne uzmanıyım. olsun? Evet, Daha ne ne olsun? olsun, Aynen. Şimdi bu bentonit kili negatif iyonları var. Bir kredi kartı düşünün, negatif iyonlu. Bir de zararlı maddeler var. Neler bunlar? Bakteri, virüs, mantar, kandida. Serbest radikaller. Mesela serbest radikaller, toksinler, ağır metaller. Bize hastalık yapan neler? Bunlar. Bu ne yapıyor bentonit kili? Hayır. Oo. Bir mıknatıs var, düşünün. Çekiyor Mıknatıs alıyor. şimdi nasıl demiri çeker? Bentonit kili de Onu bu topluyor. toksinleri, zehirleri, bu Sıvı olduğu için bakterileri vücuttan atıyoruz öyle mi? yapıştırıyor. Ondan sonra bağırsaktan, terden, idrar yoluyla atılıyor. O kadar. Bitti gitti. Bu kadar Ya güzel. gece çok yoğun çalıştın. Sabah kalktın yorgunsun. Mide Aynen. problemleri var, ekşime var. Al bir bentoniti. İç gerçekten ben denedim. Yani Veya burada zehirlendin, bir şey yedin, zehir bir balık aldım. yedin. Zehirlenmeden Toksin sonra. var. Mesela Ya o zaman. Bu hem de padişahlar falan zehirlendi bentonit kullanırlar. aynen öyle. Siz bu konuda çok bilgili görüyorum. Ya ben gizsiz Değil mi anlatayım. Ben çok adam? girmek Yani- istemiyorum. Aynen. Ben meraklıyımdır. Değişik bir konu. Çok da bilinen bir Çok konu değişik değil. bir konu. Onun için araştırdım. Ben Hipokrat'tan da örnek vermek istiyorum. Mesela Hipokrat demiş ki milattan önce hastalıklar bağırsaktan başlar. Önce bağırsağı tedavi edelim. Yine Üstad Hekim, Üstadımız İbn Sina bağırsaklar kitaplarında öncelikle bağırsaklar tedavi edilmeli. Ondan sonra ardı geliyor zaten. Bağırsak da çok temiz olunca çok yemek yiyoruz. Biz kilo alıyoruz bu sefer de. Vallahi öyle gerçekten. Ben kurkuminle bentonite başladıktan sonra İştahımız insülin hayır, ben de tam tersi oldu. Bayağı bir kilo vardı. Yıllardır Azaldı ben mı? Evet. diyet yaparım. İştah Ama mı tıkıyor öyle bir şey mi? canım isteyince yiyorum. Sadece güzel şeyleri yiyorum. Ha, çünkü yemekten önce dediniz ya hani belki Evet. tokluk hissi veriyor. olabilir. Veriyor aynen Parça veriyor, ve evet, insülin direncini kırıyor. Yani ozon tedavisini biliyorsunuz Evet, ona muhakkak. benziyor aslında. O da Ozona aynı fayda. evet aynen. Ozon nasıl hani ozon oksijen tedavisi hücrelere oksijenliyor, antioksidan.
Aynı özellikler Bu kili bentonit'te nerede de var. bulabiliriz? Türkiye'de de var herhalde. Tabii ki var. Bunu Üretiliyor. üreten bir firma var. Evet. Çok da güzel ürünleri. Ben kullanıyorum. Kolajenini kullanıyorum. Dünyada da var mı? O yani hatta Türkiye'den dünyaya Türkiye'den ihraç dünyaya ediliyor. Kurkumin bu Çok zencefilde güzel. olan anamette. Bentoniti de bir araya koyuyorsunuz. Tabii Müthiş ki. bir şey. Antioksidan özelliği Oo, var. Tedavi edici yani özelliği. İnsülin Yani, direncini kırıyor. insülin direnci Kansere karşı. Onları detaylı konuşacağız. Konuşalım hangi Konuşalım. hastalıkların tedavisinde mesela en faydalı Mesela olduğunu? şöyle söyleyeyim. Mide bağırsak En hastalıkları. başta o. Ülseratif kolit, ülser, reflü, kron hastalığı, irritable bağırsak sendromu. Spastik Mesela kolon mesela. ben de irritable bağırsak sendromu bir toksin zehirlenmeden sonra başladı. Ben Reaksiyonu kaçırmışlar evet yani fonksiyonel tıpla, tamamlayıcı tıpla da ilgileniyorum. Bir sürü ürün kullanıyorum, probiyotikler kullanıyorum, onu kullanıyorum, bunu kullanıyorum. Ha bir seviyeye geldi. Ben araştırırken bunu nasıl tedavi edebilirim? Bir de hekim olduğum için bentonit kiliyle tanıştım. Gerçekten beni tedavi etti. Yani irritable bağırsak çok zor bir rahatsızlık. Tabii tabii. Yani Nedeni karın tam ağrıları bilinmez. oluyor, şişkinlik Şişersin oluyor. Böyle çok Spastik zor kolon. bir ve tıbben modern çağdaş tıpta çok bir tedavisi Yok, strese bağlı oluyor. Bazen psikolojik Stres ilaçlar diyoruz, verilir işte filan. mikroplar Spazmatik ilaçlar diyoruz. veriyorsun. Aynen semptomatik ilaçlar veriyoruz. Benim irritable bağırsağımı bentonit Ya bir kili de şunu tedavi duydum etti. ben ciltle egzamada falan da iyi geliyormuş. Bu nasıl ya? Egzama, cilt yani. hastalıklarında. Oraya nasıl Şimdi, bir etkisi var? Şöyle söyleyeyim. Cilt hastalıkları. Nereden geliyor dedik bütün hastalıklar? Mide, bağırsak. Bağırsaktan. Karaciğer. Şimdi stres ne yapıyor? Bağırsağımızın hareketlerini bozuyor. Evet. Bir Bağırsağımızda reaksiyon gösteriyor. vücut bir reaksiyon gösteriyor. Bir de Şöyle, geçirgen kemik bağırsak diye bir şey var. Evet. Onu duydunuz mu? O da var evet. Ha, şimdi şöyle izah edeyim. Bağırsakta epitel dokuları var. Onların arasında sanki İstanbul Köprüsü gibi bir köprü var. O köprü yıkılmış durumda geçirgen bağırsakta. Evet evet. Bu köprü yıkılıyor ve geçmemesi gereken ağır metaller, toksinler, bakteri, virüs. Kana karışıyor. O da kana. Mesela ben fizik tedavi rehabilitasyon uzmanıyım. Pek çok hastalığın sebebi idiopatik diyoruz. Evet, Romatoid sebebi artrit, bilmiyorum. idiopatik. Hashimoto, idiopatik. Vücudun bir Fibromiyalji reaksiyonu, strese bağlı. sendromu, idiopatik. İdiopatik. İdiopatik nedir? Sebebi bilinmiyor. Sebebi bilinmiyor. Modern tıpta, çağdaş tıpta bilinmiyor ama kadim tıp bunun nedenini açıklamış. Bağırsak demiş. Yani biz fizik tedavi rehabilitasyon hekimi olarak hani bir takım ilaçlar veriyoruz. Ama o ilaçların bir yan etkisi var. Ama bir elimizde mucizevi bir kil var. Evet. Bu kil çok Aynen, doktor önemli. hanım, doğallıktan çıktığımız sürece insanoğlunun bir Aynen. doğal anatomisi Çok. var. Çıkarsak vücutta Çok. reaksiyon olur. Migrenin olur, Aynen. başın ağrır, karnın şişer, miden ağrır. Burada doğal yaklaşımlar, alternatif tıp, tamamlayıcı tıp işte Aynen. devreye giriyor. Aynen. İçme suyuna katabiliyor muyuz Nagihan Hanım? Hani o Zaten alkalize- suyla içiliyor. Ben direkt içiyorum Suyla ya, ben hiçbir sıkıntısı şöyle yok. yapıyorum. Bir kaşık alıyorum bir su. Bir kaşık alıyorum bir Öyle su. uzun Veya sürmez mi? tatlısını yapıyorum. Bu konulara Evet. çok gelip farklı bilgiler verenler oldu. Ben denedim Evet. bunu ve çok faydasını gördüm. Gerçekten çok Ben güzel de. bilgilerdi. Yine bekleriz. evet, Teşekkür faydalı. ederiz. Ben de. Bir kez Ben daha. de. Ayağınıza sağlık ya. Ben de çok teşekkür ediyoruz. ediyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Evet biz de sohbetimize eğitimci yazar Özgür Apatay Okur'la devam ediyoruz. Evet.